Daha ucuz olsun diye IBAN'dan attığınız o 100 lira yarın emniyette ifade vermenize neden olabilir. Nasıl yani? Anlatayım. Bir ürünü aldınız. Satıcı size dedi ki kartla ödeme olursa komisyon var. IBAN'a atarsan EFT yaparsan daha ucuz. Siz ne düşündünüz? Ne olacak ki? Parayı gönderir, ürünü alır. İşte tam burada durun. Çünkü IBAN'a para göndermek sadece para transferi değildir. Bazen sizin açınızdan hiç ummadığınız hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir. Önce şunu netleştirelim. IBAN'a EFT yapmak yasak değil. Bir ürünün veya hizmetin bedelini banka yoluyla ödemek gayet normal. Ama problem şu. Paranın nereye gittiği, ne için gönderildiği ve işlemin belgelenip belgelenmediği. Şimdi iki büyük risk var. Birincisi ki bence asıl risk bu parayı gönderdiğimiz adam kimdir nedir bilmiyoruz. Belki kara para akladı, yakalandı ve hesapları incelendi. Bir bakacaklar sen bu adama para göndermişsin. Açıklama yok bir şey yok. Hadi gel bakalım ifade vermeye diye kendini emniyette bulursun. Ya da adam FETÖ çıktı, sen adama para attın, FETÖ'ye destek mi oluyorsun diye başın daha da büyük belaya girebilir. Bence çok riskli. İkincisi de mesela bir ürünü EFT yoluyla ödedin, ürün sana gelmedi, parayı geri alman kredi kartıyla ödemene göre çok daha düşük ihtimal. Kredi kartıyla ödediğinde bankaya bir harcama itiraz yaparsın, üründe almadığını kanıtlarsan paranı iade alabilirsin. Ama EFT yoluyla ödediysen bu büyük ihtimal çok daha zor olacaktır, üzerine bir bardak soğuk su içersin. Hepimiz gün içerisinde daha ucuz olsun diye EFT yoluyla ödeme yapıyoruzdur ama gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Hem de üçüncü bir şey var. Karşı taraf vergi kaçırıyorsa ki muhtemelen bu nedenle zaten kart ödemesini istemiyordur. Kartla ödetmiyordur. EFT yoluyla istiyordur ya da nakit istiyordur. Burada vergi kaçakçılığı yapan, vergi kaçıran kişiye de destek oluyorsun. İstemeden bir suçun parçası oluyorsun aslında. Ben olsam yapmam. Ha illa ucuz olsun kartla ödeyeyim diyorsan da gidip nakit çekip verin. Kendi başınızı yakmayın.